Kardeşim ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ne yapayım ya? Ne yaptın abi? İyi. İyisin. Sakin sakin geldim, ne yapalım? Birkaç sorunla karşılaştık ya, olsun varsın artık, yapacak bir şey yok. Yaptık ama hallettik. Lise online olmuş ya, ben ne bileyim ben. Aynen yeni çıkan bir prosedür. Aynen. Onu da bilgilendirme yapalım. Aynen. Herkesi bilgilendirin yoksa çok Online sıkıntı. online vizeye geçmişler Aynen. herkes. Bavulu da bir saat takılı kaldım, onları bir yere emanet etmişler. Bir saat onu aradım diyor. Harbi mi? Vallahi. Neyse hallettik Şansı abi. bantlamıştım, oradan kurtardık işi. Anladın yani. Hadi ne haber ya kanka? Nasılsın? Haber ya? İyiyim abi. İyiyim. Abi iyi gördüm seni ya. İyiyiz Allah'a şükür ya. Vallahi iyi gördüm. Aynen, Yoruldun. iyiyiz. Biraz Yoruldum. röportaj yapacağız ileride. Aynen. Dinlenelim biraz. Hadi abi gidelim. Hadi gelin. Endonezya'ya hoş geldin abi. Hoş bulduk Bekir'im. Nasılsın? Tabii röportajı yapacağız ama sonrasında uzun zaman oldu. 8 Vallahi. ay önce gelmiştin. Aynen. Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok zorlu. Vallahi Rabbim yar ve yardımcımız sonumuz olsun. hayır artık. Hadi Ya halledeceğiz bakalım. bir şekilde ya, çaresi yok, Hadi kurtuluş yok bakalım. yani. Peki uçuşun nasıl geçti? Valla uç biraz türbülanslıydı da bir yerde sıkıntı yaşadık Katar tarafında, diğer yerde sıkıntı olmadı. Herhalde bağıran çağıran oldu. Aynen Katar'ın biri biraz sıkıntıya düştü. Ondan sonra stres birkaç yaptı. kişi de eşlik edince biraz ortalık karıştı. Türbülans korkusu. Aynen ama bayağı sallandı ya, ben de girmedim o şey türbülansa. Uçağın her taraf oynuyordu sanki. Allah Dışarıdan Allah. kanatlara bakıyorum, kanat böyle yapıyor. Şimdi yarın bir gün biz tekrar uçağa bindiğimizde ne yapacaksın ya? Ben Korkmuyorsun değil alıştım mi? ama yok ya. Alıştın. Alıştık ya. Hadi bakalım abi Bir şey devam olmaz. ediyoruz. Devam et. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bugün şöyle söyleyeceğim size. Aslında benim başaramadığım değil de tek yardım edemediğim kişi geldi. Başta zaten izlediğiniz havalimanından karşıladık, nasıl uçuş yolculuğu yaptı. Onları zaten kısa özet geçti ama şimdi röportaj yapacağız kendisiyle. Hem de zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Baştan sizden rica ediyorum. Devamında da eğer varsa sorularınız yorumlarda belirtirsiniz. Benimle iletişime geçmek isterseniz de Instagram'dan ya da Facebook'tan açıklama kısmında var. Beni takip edebilir. Oradan da benimle özel yazışabilirsiniz. Bir de sizden bir ricam daha olacak. Şimdi gideceğimiz bölgeyi birazdan Google haritalardan sizlere göstereceğim. Hatta şu an izliyorsunuzdur. İşte bu bölgeden Padang'a geçeceğiz. Önce Jakarta'dan Padang'a. Padang'dan da aracımızla inşallah araç kiralayacağız oradan. Araçla beraber ormanın derinliklerine doğru gideceğiz. Ben o bölgeye hiç daha önce hayatımda hiç gitmedim. Çok kırsal bir bölgeymiş. Yenge hanımın ailesiyle öncelikle buluşacağız. Nasıl karşılanacağız, ne olacak, ne bitecek inanın ben de bilmiyorum. Allah'ın izniyle inşallah başaracağız diye dua ediyorum. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin efendim. Tabii öncesinde Sami abiyle sohbet edeceğiz. Sami abiye sorularım var. Çünkü hatta izlemeyenler varsa da hemen sağ üst köşede göreceksiniz. Sami abinin başına gelenleri, ilk videoları 8-9 ay önce çekmiştik. O zaman yayınlamıştık. Başına gelen kötü olaylar var. Onları anlatmıştı sıcağı sıcağına ama yine şimdi kendisi izlemeyen yeni gelen kardeşlerimiz, takipçilerimiz, abone olanlar varsa da onlar da izlemiş ve bilmiş olurlar. Onlara da kısaca bilgi vermiş oluruz. Evet, videoya geçelim. Sami abi. Selamünaleyküm değerli YouTube izleyicileri, abilerim ve kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şimdi bildiğiniz gibi bundan 8 ay önce bir Padang'a bir kızı görmek için, onu alabilmek için gitmiştim. Maalesef ki olumlu sonuçlanmadı. Yanlış anlaşılma, yanlış tercüme nedeniyle bir tartışma çıktı. Sonra geri dönmek zorunda kaldım Bekir kardeşimin yardımlarıyla. Bu geçen süreçte ben kızı ve ailesini mümkün olduğunca ikna etmeye çalıştım. Sonra Bekir kardeşim de aracılık vesairesiyle o da yardım etmeye çalıştı. Biraz yumuşadılar. Ne kadar yumuşamış olsalar dahi şimdi tekrar beni görecekler ve eski tedirginlikleri gene geri dönecek büyük bir ihtimal. Ama başaracağımıza inanıyorum. Öncelikle direkt hoş geldin demeden başladın ama olsun abi. Başına gelen olay, sen uzun zamandır konuşuyorsun. Nereden Evet. geliyorsun? Önce bunları anlat. Nereden geliyorsun? Nerelisin? Yenge hanımla ne kadar yıldır konuşuyorsun? Ne iş yapıyorsun? Kısaca bilgi verir misin? Ben İzmir'de yaşıyorum. Telefon tamircisiyim. Yaklaşık korona çıkmazdan önce tanışmıştık. Çıkmazdan önce tanışmıştık. Korona olduğu için ben daha önce gitmeyi düşünüyordum ama gidemedim. Nasip Mayıs ayına denk gelmişti.
Gittik, görüştük. Olumlu sonuçlanmadı ama bu sefer olumlu sonuçlanacağını Hemen düşünüyorum. hemen 4 yıldır. 5 yıl mı oldu? 5 yılı yaklaşıyor artık. 5 yıldır konuşuyorsunuz Evet. internet üzerinden. 2019'dan Nasıl beri. anlaşıyorsunuz? Çeviri yoluyla anlaşıyorduk. Ben de artık yavaş yavaş onların dilini çözmeye başladım. O da bizim dilimizde çözmeye başladı. İngilizce biliyor yenge hanım zaten. Tabii, İngilizce öğretmeniydi herhalde. tabii öğretmenlik yapıyordu ama şu anda yapmıyor artık, bıraktı. Yani inşallah hayırlısıyla bu iş olacak. Şimdi sen daha önce geldiğinde iletişime geçmiştik seninle daha öncesinde. Evet. Abi dedim oraya rehbersiz gitme dedim. Evet, Sen de dedin ki ben deneyeceğim kardeşim. Bir şey olursa ben yine seninle iletişimde kalabilir miyim dedin. evet, Ben de olur tabii neden olmasın dedim. Sonra sen oraya zor güç bir şekilde gittin. evet. Gittikten sonra neler oldu abi? Nasıl bana ulaştın? Nasıl ulaştım? Şimdi ben Hani başına gelen olayları başkaları yaşamasın diye anlatalım ki sıkıntılı bölgeler devamlı diyorum ya parantez içerisinde her şey olabilir. Sen orada ne dedin de bu hale geldi? Çünkü sen orada bana dedin ki Bekir ben imam nikahı yapacağım. Doğru Evet, mu? imam bu nikahı ilk yapacağım. bölümde de aynısını anlattın. İmam nikahı yapacağım sonra alıp götüreceğim dedin. evet, Türkiye'de resmi nikah kıymaya düşünmüştüm. Böyle bir şey olur değil mi ya? Ya Böyle bir- olmuyormuş. Ben olacağını düşündüğüm için olmuyormuş demek ki. Yani canlı şahit olduk. Sonra gittik oraya, ailesiyle görüştük. Yolları falan Evet. bayağı sıkıntılıydı. Yollar tabii. sıkıntılı. Kimsenin gece oradan geçmesini tavsiye etmem. Kalabalık ama her an insan başına her şey gelebilir. Yol kısa ama gitmesi çok uzun. Hem dar. Kaç saatte gittin Padang'dan? 200 kilometrelik yolu 8 saat sürdü. Hı hı. Taksiyle bir de. Evet. Yani büyük araç değil. Oraya gittin. Orada seni nasıl karşıladılar? Orada iyi karşıladılar. Sorun yoktu. İlk zamanlar tabii. Ben çatpat İngilizce bildiğim için kızla anlaşabiliyordum ama ailesi kesinlikle İngilizce bilmiyor. Tek sorun oydu. En Sonra önemli. aynen. Şimdi orada konuşması gereken bendim. Yanımda bir rehber yoktu. Senin gibi yani. Anlaşmaya çalıştım. Tabii çeviri sağlıklı olmadı. Anlaşamadık. Yanlış anlaşımlar oldu. Yanlış anlaşma olduğu için de aile biraz sıkıntı yaşadı kendi aralarında. Sonra ben sıkıntı yaşamaya başladım. Konuşmaya başladım onlarla. Baktım duruma bayağı bir sıkıntılıymış. Sen dedin sana bak oradan acil çıkman lazım. Her an her şey olabilir. Evet. Çünkü Yenge hanım dedi ki kurtar onu dedi. Acil çıkar dedi Bekir dedi. evet. Ya benim onların anladığına göre ben oradan kızı zorla götürmeyi düşünüyormuşum. Öyle bir izlenim vermişim. Ya açıkça Alıp gideceğim. konuşmak gerekirse o senin tartıştığın abileriyle ben konuştum. Dediler ki Evet. bize dedi ki işte ben bilmem ne yapacağım dedi. Nasıl olur dedim ya Sami abi dedim öyle bir şey demez. Bizler dedim öyle bir şey değil. Adam helaliyle evlenmek niyetindeymiş. Evet. Hani ben aslında lafı çevirmeye çalıştım. Resmi nikah yapmak istiyordu aslında. Yanlış anladınız dedim. Evet. Aslında orada yumuşatmaya çalıştım olayı. Sonrasında işte niye bize başta söylemedi, işte söyleseydi gibisinden falan oldu ilerleyen zamanlarda. Tabii. Bir de ben orada tektim. Sorun biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani yardımcı olacak kimse de yoktu. Sonra Endonezya'dan bir şekilde ayrıldın, gittin Evet. Türkiye'ye. Gecenin bir yarısı. Yok, Padang'dan Ha, ayrıldın, Padang'dan buraya ayrıldım. geldin. Sonrasında seni yolcu ettik. Evet. Evet, burada Türkiye'de kendime nasıl geldim. karşılandın? Vallahi Türkiye'de hiç iyi karşılanmadım aslında. Benim başıma gelenler kimsenin başına geldiğini zannetmiyorum. Vallahi pişmiş tavuğun başında gelmez. 4 sene oldu ya. Vallahi 4 sene oldu ya. Ben normalde duygularını dışını yansıtabilen bir insan değilim ha. Gerçekten. Yani bir çektiğimi Allah biliyor, bir de ben biliyorum. Ne bileyim ya, tekrar geldin. İnşallah bu sefer olur. Artık yani bundan sonra Şey yapacağız, halledeceğiz ha. Şey yapma, sakin ol. yok yani yok. Toparlan. Halledeceğiz. Hayırlısı olsun abi. Evet. Biz elimizden geleni yapacağız. Yapacağız. Hemen 8-9 aydır iletişim halindeyiz. Evet, hem sen, ben hem de ailesiyle tamam yumuşadılar ama yine de bir tedirginlik var yani. Hem korku hem tedirginlik. Acaba olduğu zaman iş değişiyor. Tabii biz Türkiye'ye giden, evlenip giden vatandaşlar, kızların olsun, erkekler olsun bunları göstermeye çalışacağız. Gittikleri yerde mutlu mesut yaşadıklarını göstermeye çalışacağız. İkna etmeye çalışacağız. Son kalan ikna süreci var çünkü. Onlar bir şekilde tamam dedi, gelin madem son noktayı koydular yani.
Artık çare bırakmadık senin sayende. Ya abi ya. Evet. Hatırlıyor musun burada oturduğumuzda neler yaşadık? Evet Seninle ya. ne konuşmuştuk? Ne söz vermiştim sana? Vallahi Sami abi dedin, senin işi halledeceğim dedin, sözü aldım senden. Ben de elimden geldiğince en hızlı bir şekilde, normalde bir sene sonra gelmem gerekiyordu ama ben fazla beklemek de istemedim. Bekir kardeşim dedi, gel o zaman, ya Allah ya hak diyeceğiz, yolumuza gideceğiz. İnşallah tertemiz halledeceğiz bu işi. İnşallah abi, inşallah. Aynen. Yenge hanımla da konuştuk. O da çok heyecanlı ama Evet. çok da korkuyor. Korkmaz mı ya? Tek Çok başına orada. korkuyor. Yani yılmış. Yılmadır. Yılmış. Şimdi Yani- onların sözünü kestim, kusura bakma. Onların genelinde erkekler iç güvesi gittiği için annesi de vefat etti. Bir teyzesi var, Başbaköy'de zaten. Tek başına kız yani. Bir kendi kardeşi var, bir kendisi var yani. O Hangi yüzden. kabileydi abi? Minangkabau. Erkeklerin, internetten bakarsanız erkeklerin gelin gittiği kabile. Tekrar et. Erkeklerin gelin gittiği. Yok, kabilenin adı. Minangkabau kabilesi. Minangkabau Evet. kabilesi. Ben bile yeni duyuyorum. Sumatra adasında. Doğrudur. Çünkü yüzlerce, binlerce kabile var. Hangisini bileceksin ki? Evet. Şimdi gideceğimiz lokasyon zaten haritalardan biraz önce gösterdim. Evet. Ben hayatımda hiç gitmedim oraya. Tamam, Padang'ı biliyorum, o bölgeleri iyi biliyorum ama iç kesimlerden sonra tali yollar başlıyor. Böyle bildiğin traktör bile gideceği yol değil yani. Öyle Evet. yollardan gideceğiz. Gündüz gözüne yol almaya çalışacağız. Gece gitmeyelim zaten. Ben geri dönüşte gece geçtim. Çok sıkıntılı. Bir de oranın yolunu bilen adamla gittim yani. Biz Evet. babamın dediği bir laf vardı. Oğlum istediğin kadar şoför ol. Yolunu bilmediğin, izini bilmediğin yerden gittiğin sürece acemisin. Acemisin. Aynen. Dikkat edeceğiz. Tedbirli olacağız. Evet. Zaten tedbirimizi de aldık. Evet. Tevekkülü Allah'a bırakacağız. Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Amin. Amin. Ben İnşallah. bu işi Allah'ın izniyle yapacağım. Ölümüne baş koydum kardeşim. Allah'ın izniyle yapacağız. İnşallah. Ben sözünü veriyorum. Canım pahasına da olsa başaracağım. İnşallah gidelim tertemiz işimizi halledelim. Herkes mutlu olsun. Ben artık mutlu olmak istiyorum. O kadar bekledim yani. Kolay değil bu işler. Çünkü bir işi tam son noktaya kadar gelip de başaramamak çok zor bir şey. Hem kendin için, hem karşı taraf için, hem çevren için. Kolay değil. Çok duygulandın o zamanlar. Olmaz mı ya? Ya insanın zoruna gider yani. Böyle şeyler kolay değildir. Hatta burada sarıldık, ağladık. En son zaten sen dedin olmaz mı olmaz diyordum. Sonra hatırlıyorum değil mi? Ben buradan ayrılmadan bir gün akşam oturduk dertleşirken sarıldık birbirimize. Ben ağladım. Sen o ana kadar Sami abi vazgeç olmaz mı olmaz derken dayanamadın. En son dedin tamam abi sana söz veriyorum. Bu işi inşallah halledeceğiz. Çünkü kolay değil bu işler. Gerçekten zor. İnşallah ya. Ailen, eşin, dostun, akrabaların ne düşünüyorsun? Annem hasta zaten. Babam köyde, kendi de yaşlı. Hani o da gitme diyor ama ben bir yola girdim artık ya. Yani bu yolun sonu ne olacağını bilmiyorum ama bilmesem de artık gideceğim yani. Başka dönüşü yok. Çünkü korkunun eceleden faydası yok. Ömrümüz de geçiyor artık, başımıza ne gelecek, Allah kaderimizi ne yazdı. İlerleyen zamanlarda göreceğiz yani. Çok mu seviyorsun? Tabii illaki. Ben 4 sene boşuna harcamadım. Her şey değerli. Tabii. Adam mesela bir ay 2 ay tanışıyor, 6 ay sonra düğün yapıyor, evleniyor. Ben 4 sene beklemişim. Bir de korona sorunu çıktığı için bu hastalık mahvetti ortalığı. O yüzden gidemedim. Daha Bekleme önce sürecim evlilik vardı. yaptın mı? Yaptım. 2 çocuğum oldu. Anlaşamadık. 8 yıllık bir evliliğim oldu. Ha, buradan çocuklara da selam söylüyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Beni tanıyanları, sevenlere, sayanları, izleyenlere hepsine selamünaleyküm diyorum. Aleykümselam abi. Biz de selam söylüyoruz. Aleykümselam. Peki ilk Endonezya'ya geldiğinde hissettiklerinle şu anki hissettiğin arasındaki fark ne? Mesela o zaman bir endişe vardı, bir şüphe vardı. Yine var mı hala bir hissiyatta bir tedirginlik yanında ben olmama rağmen? Yanımda sen olduğun için tedirginlik yok. Ben bilmeze gittim ilk geldiğimde. Bildim bilmeze gidiyorsun yani. Gideceğin yer ne olduğunu bilmiyorsun. Yani haritayı görünmem bir yer. Ormanın içinden geçiyorsun. Ama şimdi gideceğim adresi biliyorum. Ve Bekir kardeşim yanımda. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Bir şekilde olacak yani. İnşallah. Hazırlıklarımızı yaptık. Her şey hazır. Dört dörtlük Aynen. gidiyoruz. Karşı taraf olsun, bizden taraf olsun. Evraklar komple Her şey hazır. yaptık. Pasaportlar hazır sayılır. Ondan sonra biletler alındı. Düğün tarihi belirlendi. Allah'ın izniyle karşı taraf olur gözünden bakıyoruz da hani insan ister istemez bir tedirginlik oluyor. Çünkü Yaşamış olduğun
sıkıntılar Evet. olduğundan dolayı Evet, bir evet. tık yıldırdılar seni. Öyle diyelim. Yıldırdılar Aynen. yani. Olmaz gözünden bakıyor. Anladın mı? Hani Evet. hala bir şey var sende, yılgınlık. Tabii her an bir sorun çıkabilir gibi geliyor. Çünkü aynı yaşadığın ortama 8 ay sonra geri gidiyorsun. Bir de karşı taraf olarak düşün. Onların da psikolojisi var. Yani düşünür yani. Bu adam vazgeçmeyecek belli. Yani ne yapacaklarını bilemezsin. Ne düşündüklerini bilemezsin. Hani belki sağ selamet olur bir iş ya. Ama illaki bir sıkıntı var yani. Onu da aşmaya çalışacağız. Bir sıkıntı Allah'ın var. izniyle. Senden Aşacağız. ricam var. Bak devamlı buraya gelen misafirlerimize ve yardımcı olduğum, işbirliği yaptığım kardeşlerimize dediğim şey şu. Bütün yetkiyi bana vermeni istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Her türlü yani. Bekir kardeşim, yalnız Bekir kardeşim için söylemiyorum. Kim olursa olsun sağlam birini bulun ama Bekir kardeşimi tercih ederseniz bütün yetkiyi ona verin. Neden verin? Adam uçak 1 saat falan rotar yaptı. Adam 4 saat bekledi yani. Hiçbir yere gitmemiş, kapıda beklemiş. Seni oteline kadar getiriyor. Bir an bile yanından ayrılmıyor. Yani elinden gelse tuvaletin kapısında bekleyecek o şekilde. Seni devamlı takip ediyor. Niye? Bilinmeyen bir yerdesin. Allah'ın emanetisin abi. Onu demek Öyle. istemiyorum. O ayrı bir şey. Teşekkür ederim iltifatın için ama şunu demek istiyorum. Yani sıkıntılı olacağından dolayı biraz Çok yaşayacağız. sıkıntılı. Anlatabiliyor muyum? Hani başımıza Allah'ın izniyle bir şey gelmez. Aynen. Rabbime dua ederekten yola çıkacağız. Evet. Tabii ki tedbirli gideceğiz. Ama orada gidelim dediğim zaman gideceğiz. Gideceğiz. Durmak yok. Bir Dediğim şey daha zaman hatırlatmak durmayacağız. istiyorum. Gideceğimiz yerde Türk olarak belki 100 yıldır, belki 200 yıldır Türk değil abi. Şey Hiçbir olarak- tane beyaz gitmemiş beyaz oraya. yani beyaz oraya, o gitmemiş. bölgeye hiç gitmemiş. Biz ilk olacağız tahminimce. Belki Kırsal eski bölgeye. eski zamanlarda giden olmuştur ama Sanmam. insanlar ben ilk gittiğimde zaten bakıyor yani ilk defa bir insan görüyorum. Ben şaşırıyorum bunlar niye bana bakıyor diye. Halbuki bir sağa baktım bir sola baktım herkes esmer bir ben beyaz ben duruyorum orada. Tavuk gibi. Evet. İşte onun için diyorum. Aynen. Gözü çarpıcı orada Bilmem yani. ne kabilesi, bilmem ne olursa olsun. Benim için umurumda olan senin saçının teline zarar gelmemesi. Allah razı olsun. Onun için de sırt sırta vereceğiz. Nöbetleşe uyuyacağız yeri Evet. gelecek. Çünkü hani böyle şehir merkezi değil. Çok kırsal. Kırsalın da kırsalı bölgeye gidiyoruz. Evet. Yani affedersin yol yok. Medeniyete uzak bir yerdeyiz. Yani yol yok. Elektrik var mı? Abi o köyde yok diye biliyorum. Yengem öyle söyledi. Yağmurlu Ama- günlerde gidiyor ama şebeke olayı yok yani telefon çekmiyor. Hı. Sen ilk geldiğinde o köye gitmemiştin. Yok ben kasaba gibi bir Onu yere gittim. anlat. Kasaba gibi bir yerde kaldın. Evet. Biz köyüne gideceğiz. Sen Evet. o kasaba gibi kaldığın bölgeyi de göstereceğim zaten. Haritalarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Evet. Oradan da 200 kilometre içe gideceğiz. İç kesime doğru. İçi de derinliğe Aynen. geçeceğiz. Tam böyle kırsalın kırsalına gideceğiz. Evet. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Benim özellikle bu videoyu önden çekmemin en önemli nedeni de uzunca bir süre video yükleyemezsem, örneğin 10 gün, 15 gün benden haber alamazsanız bizim nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Evet. Hani ben eşime, aileme ve bütün dostlarıma, sevenlerime bu şekilde videoyu yükleyip paylaşıp ondan sonra yola çıkacağım. Yani bir belirli bir süre mesela 8, 9, 10 günü geçtikten sonra bana 10 gün. ulaşamazsanız aynen bana ulaşamazsanız, cevap alamazsanız baba yardırın yani. Oraya gittiğimizde yenge hanımın ailesinin %90'ı iyi davranacaktır. %10'unda bir sıkıntı var. Onu da biz çözeceğiz. Senden ricam sabırlı ve sükunetli bir şekilde olacaksın. Sakin. Allah'ın güler yüzlü. emriyle, peygamberin kabriyle biz bu işi halledeceğiz. Alacağız yenge hanımı. İnşallah İnşallah. evleneceksin, muradına ereceksin. Biz de duaları alacağız. Amin. Hem senden olsun hem takipçilerimizden olsun. Benim de hedefimde bu vardı. Özellikle tek yapamadığım, destek olamadığım kişi sensin. Hani gelip de eli boş dönen tek kişisin. Evet. Bunu artık pozitife çevireceğiz. Elin boş değil, eşinle gideceksin. Tamam? 2 kişi için. Gideceksin inşallah. Yani biz bu yola baş koyduk. Çok abartılacak bir şey yok ortada. Neyse onu anlatıyoruz. Evet. Yaşayacaklarımızı zaten videolarda izleyeceksiniz. Başımıza ne gelecekse de göreceksiniz. Çekebildiğim kadar çekeceğim. En hızlı şekilde de yüklemeye çalışacağım. Eğer ki dediğim şekilde 10 günü, 15 günü geçtikten sonra haber alınamazsa bizden zaten eşim ayağa kaldırır, adayı yok eder de hani ben yine iletişimde kalacağım. Yorumlarda bilmem ne de internet buldukça Evet. storylerde Instagram ya da Facebook'tan
paylaşacağım durumu ya da YouTube'da topluluklardan en azından ben iyiyim, biz iyiyiz diye yorum yazacağım. Ona göre takip edersiniz. Peki abi, güzel destekler var mı buraya gelmene? Hani kardeşim git, aşkının peşinden git diyen kişi oldu mu? Yoksa tek ben miydim? Samimi birkaç arkadaşım vardı ama senden başka gene yok. Niye yok? Ya şöyle söyleyeyim. Yani güvenebileceğim tek kişi sensin, o yüzden. Bana bir söz verdin. Ben de kendime güveniyorum. İnşallah bu işi halledeceğiz bir şekilde. İnşallah. Peki bu eşin, dostun, akrabaların hepsi mi gitme dedi? Zaten ilk videoda çoğu seyretti. Hatta adını bile anma diyen var ya. Adını anma. Ne Ne işin var diyorsun orada? ya? Aynen. Koskoca memlekette bulamadın mı? Şaka Ya, yapıyorsun. nasıl bir iş bu ya? Bulunmadı bulunmaz bu. Gelenler nasıl bulamıyor? Benden durumu daha çok kat iyi olanlar var. Onlar da buradan gelip evleniyor. Onlara soruyorum ben. Madem kendi memleketimizden bulamadık. Onlar nasıl bulamadı? Adamın evi var, arabası var, parası var, durumu iyi. Benden yakışıklı. Sorun nerede? Neymiş? İşte ben bulamamışım koskoca memlekette. Nasip bu. Bir yere geliyor, adam dünyanın öbür ucundan buluyor. Başka ülkelerden de getiriyor. Yalnız Endonezya için bahsetmiyorum. Farklı ülkeler var. Daha dünü gelse kadar Fas'tan gelenler var. Ondan sonra Azerbaycan'dan gelenler var. Oralar böyle değil tabii de. Batı ülkelerinden gelenler var. Sıkıntı Abi değil. onların leveli bir tık daha düşük seviyede. Yani hani level derken zorluk seviyesi. Evet. Hem uzak burası, hem kırsal, kırsalın kırsalının kırsalı. Bayağı kısa. Ya uçak zaten 12 saat sürdü ya. Ben Doha'dan bindim. Şimdi biz daha uçağa bineceğiz yarın. Yarın 2 saatlik daha uçağımız var. Ben 4 tane uçak değiştiriyorum maşallah ama. Yani uçak zevkimi aldım yani yeterince. Doydum diyorsun. Sen ne diyorsun? Fazla Hadi fazla. bakalım. Abi buradan sevenlerine, seni izleyenlere ne söylemek istersin? Herkese sevgilerim, saygılarım sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Evet efendim, sizlerle durumumuzu paylaşmak istedik. Yola çıkacağız. Dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah hayırlısıyla gideceğiz, başaracağız, yapacağız. Rabbimin izniyle bu işi tereyağından kıl çekermiş gibi Evet. başaracağız mı? İnşallah yapacağız. Yani bende açık konuşmak gerekirse zerre korku yok. Yemin ediyorum bak, bende hiç korku yok. Sadece korkum senin fevri davranıp da işte Orada işte biraz karıştırma. yani sen orada kızgınlık, sinir krizi bilmem ne falan yapar mısın düşüncesindeyim de yapmazsın inşallah. Yapmam Sessiz artık. ol dediğin zaman. Ama açık konuşayım, orada ben eğer öyle bir şey yaparsan durdururum seni. Hani haberin olsun. Baştan söyleyeyim sana. Onun için tam yetkiyi verdin. Tam yetkiyi verdim. Tamam. Her şey sende. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Sadece rehberlik, tercümanlık, korumalık değil de can yoldaşlığı yapıyoruz. Evet. Bu yola baş koyduk. Gidiyoruz. Hayır yoluyla çıktık. Hayır niyetiyle çıktık. Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle anacağız. Herkes kaderini yaşar. Evet. Kim olursan ol. Büyük konuşma derdi babam. Yani dedem pardon. Ne olursa olsun. Büyük konuşmayacaksın. Ya oradan mı buluyor diyenler yarın bir gün gelecek. Değil mi? Kim olursa olsun abi. Allah Bana hayır- 15 yıl önce deseler ki Bekir sen sen gideceksin Endonezya'da evleneceksin. Çoluğun çocuğun olacak. Yemin ediyorum ya git şuradan falan der. Değil mi? Sana deseler İnsanın ne diyecek? aklına gelmez değil mi ya? Gelmez. Aklına gelmez. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Daha önceki videonu da izleyenler varsa çoğu başımdan geçen olayları söyleyemedim aslında. Ben orada neredeyse ölüyordum. Ölümden döndüm. Oraya gittim. Hem bilinmez bir yere gittim. Hem tedbirsiz gittim. Hem bilmeyerek gittim. Bir sefer daha geliyorum ama inşallah bu sefer başaracağız. Başaracağız Bekir kardeşimle. Bu işi yani bu duruma düşmek çok kötü bir şey ya. Gerçekten kötü. Hem kendi çapında hem çevren çapında hem de yani Allah kimseye düşürmesin ya. Gerçekten zor. Bakalım göreceğiz. İnşallah bu sefer tertemiz bu işi halledip geri döneceğiz ve 2 kişiyle geri döneceğim. Ama yeter ya vallahi yeter. Ben yaklaşık 5. yılı giriyor. Yani Allah'tan başka bir şey istedim. Belki olur da inşallah bunu istiyorum artık ya.
Hani kaderimde varsa olsun artık. Kolay değil Bekir. Zor yani, zor. Gerçekten. Benim de aklıma gelmezdi. Benim yakın bir bölgelerden bulabilirdim. Ama nasip buraya denk geldi. Demek ki nasibim buradaymış. Allah yardımcımız olsun. Hayırlısı neyse o olsun. İnşallah, inşallah. Yolumuz mübarek olsun inşallah. Teşekkür ederim izlediğiniz için efendim. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Sampay Jumpa. Selamünaleyküm. Sampay Jumpa ne abi? Sampai jumpa.